Sıradan bir istifa değil, bu sistemin içinden gelen bir alarm. Bu insanlar bütün programlarını Trump'ı desteklemek için kullandılar. Bunlar aynı zamanda Trump'ın tabanını şekillendiren aktörler. Trump bu sürecin mimarı değil ama bu sürecin merkezinde. Ve görüntü şu anda bir noktada bu sürecin içine itildiği ve seçeneklerinin daraltıldığı. İlk defa biz Trump'ı bu kadar sıkışmış görüyoruz. This week on United TV's Weekly Update, Kamal Erkan and Bengu Kantekin break down Joe Kent's resignation, US politics and current geopolitical tensions. Şimdi İran'a dönük saldırılar sonrası Amerika Birleşik Devletleri'nin izlediği strateji ve Amerika'ya özellikle Trump'a yakın isimlerin aldığı tavır son dönemde değişmeye başladı ve iddialarla ilgili ortadaki o 25 gün öncesindeki süreç strateji iddialarıyla ilgili durumda değişiyor görünüyor. Bunu biz değil işin uzmanları söylüyor. O uzmanlardan bir tanesi hem de medyayı tarayan Amerika'daki siyasetçileri de yakından takip eden isim sevgili Kemal Erkan da siyaset uzmanı. Ona merak ettiğim soruları soracağım. Kemal Erkan hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi oldukça merak edilen şey var bu süreçle ilgili. 25. gününe geldi malum ama Trump'ın değiştirdiği bir tavır olduğu ifade ediliyor. Bir yandan açıklamaları da peşi sıra geliyor. Çoğunlukla da bir öncekiyle çelişiyor. Şimdi burada da ayrışmalar belli ki başlıyor Amerika'nın kendi içinde. Örneğin Joe Kent'in istifası neden bu kadar önemli, neden bu kadar öne çıktı merak ediyoruz. Joe Kent önemli bir kişi, istihbarattan sorumlu, hem de Trump tarafından buraya atanmış bir kişi. Dolayısıyla bu istifa çok önemli. Bu sıradan bir istifa değil, bu sistemin içinden gelen bir alarm. Amerika'da ulusal güvenlik yapısı genelde dışarıya tek ses verir. Yani içimizde ne olursa olsun dışarıya bunu yansıtmayız. Ama burada Trump tarafından atanmış birinin ben bu politikayı desteklemiyorum. Burada yanlış bilgiler var. Yanlış bilgilendirmeden dolayı Trump bu tür kararlar verdi, yanlış yönlendirildi diyerek istifa ediyor. Ki bu çok ciddi bir şey Amerika için. Bu yani artık bir kesin bir kanıtımız var içerideki görüş ayrılığıyla ilgili. Bu görüş ayrılığı sadece demokratlar ve cumhuriyetçiler arasında değil, bu cumhuriyetçilerin kendi içerisinde. Dolayısıyla burada karar alma süreci sağlıklı işlemiyor. Buradaki yapılacak şey zaten az önce senin de bahsettiğin gibi bir söylenen bir söyleneni tutmuyor. Burada çok net bir kopuş var ki bu çok nadir oluyor. Bilmiyorum hatırlar mısın ama buna benzer bir ayrılık Irak Savaşı döneminde olmuştu. O zaman da istihbarat ve siyaset arasında büyük bir kopukluk vardı ve bunun bedeli çok ağır oldu. Yanlış bilgilendirme sonucu başkanın aldığı, senatonun aldığı, kongrenin aldığı kararlar. Dolayısıyla bu açıdan çok önemli bir istifa. Çok önemli bir istifa. Senin de ifade ettiğin gibi görüş ayrılığının somutlaştığı bir unsur olarak, örnek olarak öne çıkıyor. Şimdi burada yanlış bilgilendirme, Trump'ın etrafındaki isimlerin yanlış istihbarat bilgilerini aktardığı dolayısıyla İsrail'in de etkisiyle savaşta kendini bulduğu ifade ediliyor. Bu unsurlardan biri de yine Joe Kent'in açıklamalarında ifade ettiği gibi İran, Amerika Birleşik Devletleri için acil bir tehdit değil dedi. Bu oldukça önemli bir vurgu. Bunun altında neler var? Bu açıklama çok kritik bir açıklama. Çünkü savaşın temel meşruiyetini sorguluyor. Yani Joe Kent'in dediğini düşündüğümüz zaman diyor ki yani bizim için herhangi bir tehdit oluşturmuyor. Hemen yanımızda olan bir tehdit değil. Doğru mu söylüyor? Doğru söylüyor. Daha önce seninle de yayınlarda bunu konuşmuştuk. Bizim direkt olarak Amerika'nın buradan İran'la direkt bir konflikti yok. Yani öyle bir problem yok. Yani bunu da buradaki istihbaratın başındaki kişi söylüyor. Böyle bir şey yok. Hatta ne diyor biliyor musun? Bu daha önce işte ilk savaşın ilk başlarında öldürülen İran dini lideri için bir fetvası var diyor 2004 senesinde. O fetvada zaten nükleer silah üretilmemesi gerektiğini fetva olarak verdi diyor ki bu benim için yeni bir bilgi. Ve burada şunu artık biz net görüyoruz. Burada belki de iki ihtimalden bahsedebiliriz. Bir tanesi istihbarat yanlış kullanılıyor ya da
bazı kararlar bu istihbarattan bağımsız alınıyor. Bu ikinci ihtimal çok tehlikeli. Çünkü bu dış politikanın veriyle değil, siyasi tercihlerle şekillendiğini gösteriyor. Dolayısıyla İran'ın zaten biz hani bir tehdit olmadığını, Amerika'ya bir tehdit olmadığını biliyoruz. Zaten İran Türkiye'nin de komşusu. Yani belli bir denge ilişkisi var, bir denge yürütülüyor. Denge politikası yürütülüyor. Zaten bunu İran hani komşularıyla kanıtlamış durumda. Evet. Aslında o fetvadan örneğin İran'la ilgili çalışan uzmanlardan edindiğimiz bilgiler söylediğin gibi Joe Kent'in de ifade ettiği gibi bu fetva doğrultusunda bunları kimse için ölümcül olan bir unsura dönüştürmemek üzere işlemeleri üzerine nükleer silahı. Dolayısıyla burada da şunu sormak istiyorum. İsrail'le ilgili bir gündem. Ulusal Güvenlik Strateji belgesinde de ifade edilmişti. Onun güvenliğinin sağlanması, İsrail'in güvenliğinin öncelenmesi. Ama bu kadar büyük bir etkiyle iddialar üzerinden bunun Amerika'da bu kadar hassas dengeler üzerine oturtulması nasıl mümkün oluyor? Şimdi buradaki reality İsrail, Amerika'daki İsrail lobisi daha önce yine konuşmuştuk. Yani bazı konuştuklarımız birkaç kereden daha fazla tekrarlanması gerekiyor. Çünkü insanlar bunları unutuyorlar. Yani şimdi bizde bir senatör var diyelim şimdi Ted Cruz. Şimdi Ted Cruz diyor ki benim önceliğim İsrail korumak diyor. Yani şimdi düşünün, şimdi Türkiye'de olduğumuzu ve bir milletvekili çıkıp diyor ki işte benim önceliğim Suriye'yi korumak Türkiye'den önce. Yani bu yani korkunç bir şey bir ülke için. Şimdi bundan dolayı zaten bu hep biliniyordu. Bu AIPAC konuşmuştuk. Yani İsrail lobisinin politikacılar üzerindeki etkisini konuşmuştuk. Yalnız bu şu an çok açığa çıkmış vaziyette. Açığa çıktığı sadece medya yoluyla olmuyor. Aynı zamanda bu devlet birimleri, devlet yetkilileri tarafından da onaylanıyor. Dolayısıyla artık biz biliyoruz ki ülkenin karar vericilerinin içinde Amerika'yı en önde tutmayıp başka bir ülkeyi Amerika'nın menfaatlerinin önünde koyabilen bir grupla mücadele ediyorsunuz ve şu an o grup karar veriyor. Dolayısıyla bu tartışma büyüyecek ve bu Washington'daki dengeleri ciddi şekilde zorlayacak. O dengelerden biri de elbette Amerika'nın kendi içindeki ulusal güvenlik sisteminin korunmasına dönük. Dolayısıyla burada da bir ayrışmanın olması ciddi tehlikenin, tehdidin gelmesi demek değil mi aynı zamanda? Aynen öyle. Çünkü burada bu politikayı kimin belirlediğine baktığımız zaman burada bu bir kişinin istifa etmesi değil. Bu sistemin tamamen çatladığını gösteriyor. Dolayısıyla bizi enteresan günler bekliyor önümüzdeki özellikle birkaç hafta için. Birkaç hafta içinde. Şimdi biraz önceki soruya verdiğin cevapta Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında bir ayrışma değil, Cumhuriyetçilerin kendi içindeki ayrışma dedin. Tıpkı buradaki ayrışma gibi İsrail'e verilen Trump'ın verdiği bu sonsuz kredi, sonsuz destek artık kendi tabanında da yankı bulmaya başladı, ayrıştırmaya başladı. Buraya dair hangi emareleri görüyorsun? Şimdi burada çok önemli bir durum söz konusu. Şu an Trump'ın tabanı değişiyor. Trump'ı destekleyen taban değişiyor. Çünkü Trump'ın en önemli sloganlarından bir tanesi seçim için savaş olmayacak, savaş karşıtı ve dış müdahaleye mesafeli. Yani Trump bunun üzerine geldi. Şimdi bunu da herkes bu şekilde destekledi. Şimdi bu kitle şunu soruyor. Bunların içinde ben de varım. Neden yine başka bir çatışma içindeyiz? Yani şu an Amerika'nın başkanı seçimle başa gelmiş kişi bütün seçim boyunca söylediği şey İran'a müdahale yapmayacağız, barış içinde olacağız, başka ülkelere müdahale yapmayacağız ve şu an bunun tam tersini yaşıyoruz. Ve buradaki durum yani yani gittikçe işin içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Dolayısıyla bir şeyin de altını çizmek gerekiyor. Trump tek başına Cumhuriyetçileri temsil etmiyor. Yani Trump'ı destekleyenler de Cumhuriyetçilerin içerisinde bir grup. Dolayısıyla şimdi eğer kendi tabanında böyle bir çatlama oluşursa Trump'ın bu midterm seçimlerinden sonra
Kasım 2026'da yapılacak seçimden sonra Trump'ı çok zor günler bekliyor. Bir ara seçim var Kasım'da Amerika Evet. Birleşik Devletleri'nde. Dolayısıyla o seçimde de zor günler bekliyor. Evet. Peki Carson, Owens gibi isimlerin Trump'a karşı çıkması nasıl karşılanıyor? Ne anlama geliyor? Onu da merak ediyorum. Ya şimdi burada bu isimlerin içine iki kişi daha ekleyebiliriz. Megyn Kelly çok önemli ve Nick Fuentes, right, the guys? Nick Fuentes. Nick Fuentes. Şimdi bu 4 kişi Trump'ın seçilmesinde çok önemli rol oynadılar. Yani şimdi artık bu mainstream medyada ana medya mı diyoruz? Ana medyanın bir şekilde etkisinin azalması, YouTube'daki podcasterların daha bunun içine Joe Rogan'da katabiliriz. Burada şöyle bir durum var. Bu insanlar bütün programlarını Trump'ı desteklemek için kullanırlar. Bunlar aynı zamanda Trump'ın tabanını şekillendiren aktörler. Şimdi bu 5 kişi yıllardır Trump için mesaj taşıdılar ve şu an Trump'a karşılar ve bu bir şekilde tabana inmiş bir ayrışmaya neden oluyor. Yani o açıdan önemli. O açıdan önemli. Bu durumda Amerika'nın öncelendiği o politika, o yaklaşım değişiyor mu? Kesinlikle şu an eskiden şöyleydi, yani first güçlü bir Amerika, yani MAGA diyorlardı. Şimdi içe odaklanan Amerika anlamına geliyor gibi düşünelim. Bu durumda burada bir zihinsel bir dönüşüm var. Yani milliyetçilikten izolasyona geçme gibi düşün. Yani şu an bence herkesin biraz kafası da karışmış vaziyette. Çünkü herkes bu kararları verebilecek seviyede de değiller. Dolayısıyla şu an bu kararlar birileri tarafından veriliyor. Halk birileri tarafından yönlendiriliyor ve sizin de gördüğünüz bu yani karmaşıklık, bir şaşırma hali bundan kaynaklı. Dolayısıyla yine söyleyeyim, yani bu ben çok yakından takip ediyorum bu 4-5 podcaster'ı. Trump için söyledikleri şeyler inanılmaz. Trump'ın ekibi için söyledikleri şeyler inanılmaz. Yani tamamen bir 180 derece dönüş oldu orada. Dolayısıyla bizi yine çok enteresan tartışmalar bekliyor bu kişilerden. Orada mesela en çok aklında kalan en çarpıcı örnekler neydi sence o podcastlerde geçen? Şu an şöyle bir durum var orada. Trump'ın yanlış yönlendirildiği, Trump'ın buna zorlandığı, Trump'ın içinde olmadığı, yani mesela Trump da mesela geçen bir toplantıda şey diyor, işte etrafındaki kişiler için, işte Peter Hegseth için falan söylüyor bunu. İşte onlar girelim dedi, girdik. Yani Kandırdılar beni diyor değil mi? Yani aslında. ya biraz da şey yapıyor gibi, hani yerini yapmaya başladı gibi. Yani şimdi bir hafta sonra, 2 hafta sonra, yani biz bu işi yanlış yaptık dediğinde diyecek ki işte şu kişiler bana önce oldular, onlar beni yanlış yönlendirdiler. Dolayısıyla biz onlardan dolayı bu hatayı yaptık. Onları istifa ettirecek, farklı bir görevlere atacak onları. Çünkü zaten onların da, hatırlıyorsan geçen yayında, yani neredeyse şarlatan gibi bu adamlar, Trump'ın bu seçtiği kişiler. Bir tanesi gitti. Yani Pete Hegseth, yani izleyemiyorum. İnanılmaz zaten. İzleyemiyorum. Yani şey gibi, yani Hitler geri dönmüş gibi falan, yani adamı izlemek mümkün değil. Ve bu bir ciddi bir devleti temsil ediyor. Yani devletin savunma bakanlığını savaş bakanlığına çeviriyor. Yani bu çok büyük bir skandal aslında. Yalnız şu var, yani geçen bu Epstein davalarını konuşurken Bill Clinton'ın videosunu paylaşmıştık, hatırlarsan. Benim Türkçe'de çok sevdiğim bir şey var. Eğer bir seferde söyleyebilirsem, keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner. Yani Bill Clinton bugün yargılanıyor. 80 yaşında bir kişi yargılanıyor. Dolayısıyla bu yapılan hatalar bir şekilde mahkeme salonlarına taşınacak 2 ile 4 sene içerisinde. Oraya dair de öngörülerin zaten bu yöndeydi. Evet. Şimdi Trump'a yakın olan bu isimler doğrudan da bunları ifade ediyor artık dedin.
acaba bu sürecin içine itildi mi? Kontrol onda mı? Belli ki ona en yakın isim ve da seçilmesine destek olan, onun seçilmesi için çalışan bu isimlerin değerlendirmesi böyle. Sen hem medyadan hem orada yaşananlardan, halkın, Amerikalıların süreci nasıl gördüğünden de yola çıkarak sen ne düşünüyorsun? İtildi mi? Kontrol hala Trump'ta mı? Şimdi yani eğer ben hani biraz risk alıyorum bunları konuşurken şey olarak hani tahminde bulunurken. Yani risk her gün alıyoruz da yani bunu konuşurken hani işte bak böyle söylemişti başka türlü çıktı gibi ama ben Trump'ın yanlış yönlendirildiğini düşünüyorum. Ancak Trump çok güçlü bir kişi. Bu yanlış yönlendirmelere neden müsaade ediyor? Onu da pek anlamış değilim. Yalnız ben yine bir şey daha söyleyeyim. Yani pek konuyla direkt ilgili olmayabilir ama bu benim daha önceki yayınlarda kendi YouTube kanalımda da konuştuğumda şöyle bir şey ben bunu şey için de söylerim. Türkiye için de söylerim. Devletin başındaki kişilerin belli bir yaştan sonra sağlıklarıyla ilgili, mental sağlıklarıyla ilgili bir testten geçmeleri şart. Ben şöyle söyleyeyim, şimdi seni de hani zorda bırakmak istemiyorum. Diyelim ki 82 yaşında bir işte çocuğunun babaannesi, anneannesi var diyelim. Yani bilmiyorum yani şeyde pek de spesifik olmak istemiyorum ama sadece hani bunu Örnek olsun. Evet, evet, empati örneğin. yapman için söylüyorum. Şimdi 82 yaşındaki anneanne babaanneyle mi çocuğu bırakırsın yoksa işte 34 yaşındaki ya da 50 yaşındaki teyzeyle mi bırakırsın? Ben bunu sana soruyorum. Evet, evet. Tabii ki genç olanı, daha genç olanı Yani tercih ederim. ama biz şimdi Evet. 80 küsur yaşındaki insanlara ülkeye emanet ediyoruz ve onların da tabii ki yönlendirilmesi e, pek kaçınılmaz yani. Evet. Şimdi biraz önce sorduğum soruya dedin ki belki de yerini yapıyor Trump dedin. Hani Hexet'le ilgili söylediği şeyler aslında beni yanlış Evet, evet, yönlendirdiler gibi itiraflar. evet. Şimdi buradan bir çıkış yolu var mı? Çünkü Türkiye'de tartışmalar şu yöne evrildi. Trump buradan onurlu bir çıkış sağlayabilir mi? Tırnak içinde söylüyorum. Nasıl olabilir sence bu? Şimdi bunu şöyle söyleyeyim. Tabii ki bir çıkış yolu var ama birden fazla çıkış yolu var. Buradaki önemli olan yine hatırlamamız gereken şu ki Trump bu sürecin mimarı değil ama bu sürecin merkezinde. Ve görüntü şu anda bir noktada bu sürecin içine itildiği ve seçeneklerinin daraltıldığı. Dolayısıyla şimdi üç baskı altında yani üç farklı yerden baskı altında olduğunu düşünüyoruz. Devlet sistemi içerisinde, parti içi dengelerde ve kendi tabanı içerisinde. Şimdi bu zor bir pozisyon. Dolayısıyla ilk defa biz Trump'ı bu kadar sıkışmış görüyoruz. E, Yani pek alışkın olmadığımız bir Trump portresi çizildi şu an. Evet, evet. Peki buradan güçlenerek çıkması mümkün mü sence? Yani çıkış yolu var mısın da yani şunu söyleyeyim yani ben hani üç alternatif diyelim. Yani Ha, geri adım atar mı? Mesela dünkü konuşmasını dinledim. İşte 5 gün daha veriyor İran yönetimine ama bu sırada İsrail saldırmaya devam ediyor. Yani İsrail ya çok da CENTCOM biz agresif vurmaya devam ediyoruz diyor bir yandan. O öyle derken. evet o da var ama yani asıl hani Trump'tan gelen mesaj önemli. Trump'la Netanyahu artık aynı dili konuşmuyorlar. Hı hı. Ve ben Trump'ın Netanyahu'dan pek kişisel olarak da hoşlanmadığını düşünüyorum. Ama dediğim gibi Hı. burada sıkıştırılmış az önceki bahsettiğimiz pozisyonlardan dolayı. Bu ihtimallerden bir tanesi geri atma durumu. İkincisi ki bu pek doğru olmayabilir. Özellikle kendi tabanında e, bir daha fazla sertleşir ve daha hareketlerini daha da agresif hale getirebilir. Yani burada parti kazansa bile tabanı kesinlikle onu desteklemeyecek. O açıdan büyük bir risk. Ee, Risk. Bir başka olasılık da yani belli bir denge içerisinde e, bu işi denge içine çekmek ve dengeyle yönetmek. Hani en başında söylediğimiz yani şimdi İran seversiniz sevmezsiniz 92 milyonluk bir ülke. Onun dışında geçmişi olan, tarihte yeri olan bir ülke. Şimdi siz bu ülkeyi öyle uzaktan işte remote şekilde ben şöyle yapacağım, böyle yapacağım diye işte sistemi değiştireceğim. Şunu yapacağım, bunu yapacağım diyemezsiniz. Onlar daha bir şekilde kenetlendiler ve bunu Evet.
beklemiyor olmaları çok amatör bir durum olur yani. Bunu işte Evet. yani kime sorsanız zaten bunu söyleyebilirdi. Dolayısıyla Evet. bir hata yapıldı. Bu hatanın bir hataya zorlandı ve bu hatadan nasıl çıkılır? Şu an bütün şeylerimiz o. Herhalde bir dengeye gidilecek. Bir tavizler verilmiş gibi, bir tavizler alınmış gibi gözükecek. Çünkü İran da bunu hani ne kadar devam ettirir? Ee, Onu da hani orası da biraz zor. Bir şey daha söyleyeyim. Ee, 2 hafta önceki yayınımızda bahsetmiştim. Yani şu an İsrail bu savaştan en çok zarar görenlerden bir tanesi. Hı hı. Yani bombaları görüyoruz. Birçok şehirde, birçok önemli yerlerde, birçok stratejik yerlerin bombalandığını görüyoruz. İran beklenenin çok üstünde. Buradakiler için söylüyorum, benim için değil. Ben bunu bekliyordum, böyle bir karşılık vereceğini. Ama İran şu an yani yenilmiş ya da zayıf gözükmüyor Amerika kamuoyu tarafından da. Hı hı. Bu çok önemli. Bir yandan tabii buradan bu üç seçenekten belki dengeye gideceğini öngörüyorsun sen. Denge içinde bir tutum sergileyebilecek ama güçlenip çıkması mümkün olur mu bu noktadan sonra? Valla her şey mümkün. Yani siyasette 24 saatte her şey olabiliyor ya. Öyle bir atasözü vardı. Evet. Süleyman Demirel mi söylemişti? 24 saat çok uzundur diye. Her şey olabilir. Yani her şey her an değişebilir. Kimin algısıyla oynadığınıza bağlı. Trump'ın gücü kriz yönetmek değil, krizi anlatmak. Eğer bunu anlatabilirse, ki şu an çok zor. Ee, Belki hani güçlenerek çıkıyor diyebiliriz ama e, şu an hani biraz kontrol kaybolmuş. Olayın ciddiyeti yeterince anlaşılmamış. Yani bir Amerikalının İranlıyı düşünüyor olması, İranlı için üzülmesi hani bugüne kadar beklenen bir şey değil ama bugün sokaktaki çevirdiğiniz 100 kişiden 30'u der ki İran halkına böyle bir şey yapılmaması gerekiyordu. %80'i de der ki biz böyle bir savaşın içinde olmamalıyız. Dolayısıyla yani güçlenerek çıkma ihtimalini yani düşük bir ihtimal ama var, tabii ki var ama bence dengeyi kurup işte zarar neyse oradan dönecek. Belki hani bence kaybederek çıkmış olacak denge olsa bile. Evet, evet, evet. Dünya kamuoyuna yansıması sadece Amerika'ya değil, dünyaya da bir şekilde böyle yansımaya başladı. Evet. Tabii olayın sadece askeri boyutu, sadece siyasi boyutu yok, ekonomik boyutu da çok ciddi noktalara varmış durumda. Şimdi Amerika'daki süreçte nasıl karşılanıyor yapılan bu saldırılar sonrası ekonomiye gelen o zarar? Şimdi buradaki ekonomi zaten Amerika halkın en önemli problemlerinden bir tanesi. Yine bir ön bilgi olarak söylüyorum. Şu an Amerika'nın %30'u bu hani sizdeki şey yeşil kart mı bu yoksulluk sağlık sigortası gibi olan %30 Amerikan o şeyden yararlanıyor. Insurance'dan yararlanıyor, sigortadan yararlanıyor. Yani Evet. halk ekonomik açıdan zaten Covid'den sonra da işte bu farklı savaşlardan, krizlerden sonra da bunları zaten hissediyordu. Hı hı. Şimdi bu savaş artık direkt insanların cebini vuruyor. Şöyle söyleyeyim, yani normal bir benzinlikte 3 dolar olan benzin şu an 3,90. Yani %33'lük bir artış var. Bu 15 gün içerisinde olmuş. Ve ben bunların resimleri falan var bende. İşte giderken artık böyle şey yapıyorum. Benzinlikte fiyat resimlerini çekiyorum. Hani değişiklikler nasıl olmuş, ne kadar olmuş diye. Zaten bunu artık hissediyoruz. Ama şimdi bunun yani cepte hissedilmesinin sadece benzin fiyatlarıyla değil başka etkileri de var. Onu da konuşacağız. Şu ekonomiyi aynen onu söyleyeceğim. Ekonomik olarak şu an halk nasıl hissediyor kendini Amerika'da? Çünkü sadece şu anki olumsuzluk değil, önümüzdeki döneme sıçrayacak bir olumsuzluk da geliyor. Şimdi şöyle ben bu yayın için dün kendi 401k işte bizim bu emeklilik fonuna baktım. E, Bu şeyden savaşın başladığından bugüne kadar %16'lık bir düşüş var. Şimdi benim için hani emekliliğe yakın olmadığı için yaşım e,
bu beni o kadar etkilemeyebilir. Ama şöyle düşün. Şimdi 64 yaşındaki bir kişi için bunu ele alalım. Eğer bu kişinin 30 küsür senedir biriktirdiği emeklilik fonları, bizdeki tamamen bunlar hani özelde olduğu için bu kendi biriktirdiği ve iş yerinin kendisi için koyduğu Yaptığı. şeyler, emeklilik fonu bu şekilde fonlanıyor. Şimdi 64 yaşında biri 65 yaşına giriyor, emekli oluyor, çalışmayı bırakıyor ve o sene içerisinde %30 bir kaybı yaşıyor diyelim. Bu kişi artık o kaybı telafi edecek bir zamanı yok bu kişinin. Dolayısıyla nüfusu da düşünürsen bu durumda olan kaç kişi var, bu duruma yakın olan. Yani ben 64 verdim ama bu 60 yaşındaki için, 62 yaşındaki için de geçerli. Şimdi senelerin birikimini bir aptallık uğruna, bir savaş aptallığı uğruna insanların birikimlerini eriteceksiniz. Sonra da işte zarar almadan çıkmaya çalışacaksınız. Şimdi Amerikalıların asıl derdi bu. Yani evdeki hesap, evdeki yani işte mutfaktaki hesap, işte sigortamı nasıl ödeyeceğim, telefon paramı nasıl ödeyeceğim? Yani bu giderek daha da çok duyduğumuz bir şey. Yani biz buraya siyaset uzmanı olarak geliyoruz ama benim asıl işim sağlık sektöründe. Biz sadece Delaware'de 127 bine yakın kişiye sağlık hizmeti veriyoruz. Dolayısıyla bizim bu kişilerin sosyal durumlarını, ekonomik durumlarını görmemiz kendi doktorlarımızla çok net. Dolayısıyla yani buradaki göreceğimiz şey, yani bizim gördüğümüz şey artık millet bunu hissediyor. Yani mesela gelince işte doktor ofisine geliyor, işte $10 bir şey copay vermesi lazım. Sigorta ödemeden önce mesela $10 ödeyemiyor ya da ödemek istemiyor ya da işte biz sonradan bir fatura gönderiyoruz, onları ödemiyor. Yani biz bunu çok net hissediyoruz Bengü. Çok hızlı bir şekilde aslında etki etmiş bile. Evet. Peki borsadaki süreç, borsadaki dalgalanma kamuoyu nezdinde nasıl karşılanıyor? İşte borsadaki asıl önemli olan bu 401k'lerle, yani emeklilik fonlarıyla ilgiliydi. Ama orada da bir manipülasyon var. Dün hatırlarsan borsa işte kötü başlamıştı, kötü bitirmişti haftayı. Dün bir yükselişle bitirdi. Çünkü işte Trump çıkıp bir açıklama yaptı. Evet, Şimdi evet. Amerika borsası normalde bu tür şeyleri sevmez. Yani bu tür hani günlük spekülasyonlara açık bir borsa değil. Ve şu an o kadar hani çaresiz durumdalar ki bu şey bir şekilde hani borsayı etkileyebilecek açıklamalar yapabilecek duruma geldiler. Eğer bu denge bir an önce sağlanmazsa borsadaki olan e, zararı bence telafi etmek çok zor olacak. Peki genel olarak o ekonomik tablonun ortaya çıkan zararın, bu kararla verilen ortaya çıkan o zararın siyasi sonucu olur mu Amerika'da? Ee, ya zaman her şeyin ilacı diye bir şey var ama insanlar tabii bazı şeyleri de unutmakta zorlanıyorlar. Bu eğer direkt bizleri kişisel olarak etkilediyse bir dahaki sefere daha da dikkatli olmamız gerekiyor. Şöyle bir şey var. Şu an konuşulan konulardan bir tanesi de Trump'ın kendi tabanına ihanet ettiği ile ilgili, ki bunu bu 5 podcaster söylüyorlar. Yani Evet. şimdi burada ihanet olunca ihaneti kime edersiniz? Sevdiklerinize edersiniz, değil mi? Yani eğer normalde yani arkadaş olmadığınız ya da dostunuz olmayan birine kötülük yaptığınız zaman o bir ihanet olmaz, ya da onlara yanılttığınız zaman o bir ihanet olmaz. Ama eğer dostunuzsa, ailenizse onlara yaptığınız bir yanlış ihanete giriyor. Dolayısıyla şu an hani içinde bulunduğumuz durum biraz da duygusal bir durum olduğu için bunun telafisi bence kısa sürede pek mümkün değil gibi gözüküyor. Dolayısıyla orta vadede ya da kısa vadede nasıl zamanı değerlendirmek istersen neler öngörüyorsun Amerika ile ilgili? Karışık, kaotik bir süreç sanki bekliyor. Yani bu tamamen önümüzdeki 2 hafta içerisinde neler olacağına bağlı. Eğer bir denge politikasına gidilmezse bir şey bile olabilir yani burada. Yani bu ara seçimler beklenmeden bile başka bir durumdan konuşuyor olabiliriz. Çünkü Trump bence bu şu an yanındaki bulunan o pek ciddi olmayan, ciddiyetsiz kişileri bir ay içerisinde falan en az bir iki tanesini görmeyeceğiz onların. Yani bu yine benim kendi öngörüm. Çünkü kamuoyundan çok kötü tepkiler alıyorlar.
Dolayısıyla onlar hani temizlenir de Trump etrafını temizleyip ya ben böyle bir şey içerisindeydim. Hani burada bir denge bulalım. Ve İran tamam yani nedir zararımız? Nasıl bir ticari ilişkiye girip bu şeyleri telafi ederiz? Eğer onlar yapılırsa bir telafiden bahsediyor olabiliriz. Ama şu an onu söylemek için biraz erken. Hı hı. Çünkü ben burada İsrail faktörünü unutmamamız gerektiğini düşünüyorum. İsrail'e hiçbir şekilde güven olmayacağı için, yani Netanyahu hükümetine hiçbir şekilde güven olmayacağı için İsrail olarak genellemeyelim ama Netanyahu zaten seçimlerde hani çok yüksek oy almayan, seçimlerde problem yaşayan, kendi Anayasa Mahkemesi'yle problemler yaşayan, işte karısı ve kendisi hakkında birçok yolsuzluk iddiası bulunan, bundan dolayı da Trump'ın İsrail'in başkanından Netanyahu'yu pardonlamasını istediğimiz bir durumlarımız var. Yani burada öyle bir İsrail var. Öyle bir İsrail hükümeti var. Yani orada da kendi içerisinde bir çöküş var. Eğer o çöküş önce gelirse belki daha farklı şeyler konuşacağız. Çünkü ben hep şeyi düşünüyorum yani buraya başlandı tamam yanlışlık şudur budur ama İsrail'in bugüne kadar gördüğü zarar onların hem hazır olmadığı hem de tahmin edemedikleri bir zarardı. Ve şu an moral olarak çok kötü durumdalar. Daha kötü olsunlar. Hem de ciddi maddi kayıpları var. Evet. Ama belli ki bir süre, bir dönem daha konuşulacak bolca konumuz olacak. Çok teşekkür ederim tüm Ben teşekkür analizlerin ediyorum. için, desteğin için. Çok teşekkür Ben ediyorum teşekkür zaman ediyorum. ayırdığın Çok için. sağ olun. İyi yayınlar. Çok teşekkürler.